Merhaba. Bugün sizi 1970'lerin Türkiye'sine, Hürriyet gazetesinin o sıcacık sayfalarına götürmek istiyorum. Hani o kahvaltı sofrasında gazete paylaşan aileler, pazar eklerindeki renkli çizgi romanlar ve tabii ki Fatoş ve Basri. Orijinal adıyla Blondie olan bu çizgi roman 1970'lerde Türkiye'de adeta bir fenomendi. Fatoş'un gülüşü, Basri'nin dev sandviçleri, çocukların yaramazlıkları hepsi çocukluğumuzun bir parçası. Bu videoda Fatoş ve Basri'nin Türkiye'deki hikayesine odaklanacağız. Yaratıcısından karakterlerine, Hürriyet'teki maceralarından dünya çapındaki etkisine kadar her şeyi samimi bir şekilde konuşacağız. Hazırsanız nostalji yolculuğumuza başlayalım. 1970'ler Türkiye'si. Sokaklarda Anadolu otomobiller, radyoda Ajda Pekkan şarkıları, evlerde mis gibi çay kokusu ve her sabah milyonlarca eve giren Hürriyet gazetesi. Çocuklar, büyükler, herkes gazetenin bir köşesine dalardı. İşte Fatoş ve Basri o gazetelerin en sevilen köşelerinden biriydi. Orijinal adıyla Blondie, Amerikalı karikatürist Chick Young'ın eseriydi. Ama Türkiye'de sanki bizim mahalleden bir ailenin hikayesi gibiydi. Fatoş ve Basri'nin hikayesi okyanus ötesinde Chick Young adında bir karikatüristle başlıyor. 1901'de Chicago'da doğan Chick, sanatla iç içe olan bir ailede büyüdü. Annesi ressam, abisi Lyman Young da bir çizgi roman çizeriydi. Chick, genç yaşta karikatüre aşık oldu. Önce Dumb Dora gibi çizgi romanlar çizdi ama asıl büyük çıkışını Blondie ile 1930'da yaptı. 8 Eylül 1930'da Blondie Amerikan gazetelerinde yayınlanmaya başladı. O dönemde Amerika büyük buhran yüzünden çok zor günler geçiriyordu. İnsanlar gülmeye, umuda ihtiyaç duyuyordu. Chick Young bunu gördü ve Blondie'yi yarattı. Başta Blondie, yani bizim Fatoş, dans etmeyi seven neşeli bir genç kızdı. Dagwood, yani Basri, zengin bir ailenin oğluydu. 1933'te evlendiler. Hikaye bir aile komedisine dönüştü. Dagwood aşkı için mirasından vazgeçti ve sıradan bir hayat seçti. Bu da çizgi romanı milyonlara daha da yakınlaştırdı. Chick Young'ın sırrı basit ama samimi hikayelerdi. 1973'te vefat ettiğinde oğlu Dean Young çizgi romanı devam ettirdi. Bugün hala yayınlanan Blondie neredeyse bir asırlık bir eser. Şimdi Türkiye'ye geri dönelim. Hürriyet'te 1960'lardan itibaren yayınlanan Fatoş ve Basri 1970'lerde zirveye ulaştı. O dönemde Hürriyet Türkiye'nin en çok okunan gazetesiydi. Sabahları kahvaltıda, akşamları soba başında herkes gazetenin bir köşesine dalardı. Çocuklar içinse en güzel köşe çizgi romanlardı. Fatoş ve Basri Hürriyet'in günlük şeritlerinde ve pazar eklerinde düzenli olarak yer alırdı. Günlük şeritler siyah beyazdı ama pazar eklerindeki renkli çizimler çocuklar için bir bayram havasıydı. Her şerit 3-4 karelik kısa bir hikaye olurdu. Fatoş'un evi çekip çevirmesi, Basri'nin işe geç kalması, çocukların okul maceraları vesaire. Bunlar Türk ailelerine öyle tanıdık gelirdi ki okurken gülümsememek imkansızdı. Basri'nin o devasa sandviçleri mesela bizim pazar kahvaltılarındaki sofralara benzetilirdi. Peki bu çizgi roman neden bu kadar sevildi? Çünkü 1970'ler Türkiye'sinde aile olmak, komşuluk ilişkileri, küçük şeylerden mutluluk duymak çok önemliydi. Fatoş ve Basri bu değerleri mizahla harmanlayarak herkesi kendi safına çekti. Hürriyet'in sayfalarında bu aile adeta bizim bir komşumuz olmuştu. O yıllarda Türkiye hem geleneksel hem modern bir toplumdu. Şehirlerde apartman hayatı artıyor, kadınlar iş hayatına daha çok katılıyordu.
Fatoş bu değişimi yansıtıyordu. Hem evi yönetiyor hem kendi catering işini yürütüyordu. Türk kadınları Fatoş'ta kendi güçlerini görüyorlardı. Basri ise sanki bizim mahalleden bir abiydi. İşe geç kalır, patronundan azar işitir ama eve gelince Fatoş'un bir gülüşüyle her şeyi unuturdu. Hürriyet, Fatoş ve Basri'yi Türkçe'ye öyle güzel uyarlamıştı ki, karakterler adeta bizden biriydi. İsimler bile özenle seçilmişti. Fatoş, Basri, Alex, Cookie, bu isimler 70'lerin Türk toplumuna tanıdık ve sevimli geliyordu. Çizgi roman sadece mizah değil, aile sıcaklığı da sunuyordu. Mesela Basri'nin dev sandviçleri Türk mutfağındaki zengin kahvaltılarla özleştirilirdi. Okuyucular bizim evde de böyle sandviç olsa diye şakalaşırdı. Hürriyet'in dışında Fatoş ve Basri bazı çocuk dergilerinde de yayınlandı ama asıl evi Hürriyet gazetesiydi. 1970'lerde bir nesil bu çizgi romanla büyüdü. Bugün o yılları hatırlayanlar Fatoş ve Basri'yi anarken gözleri parlıyor. Çünkü bu çizgi roman sadece bir hikaye değil, 70'lerin Türkiye'sinin bir aynasıydı. Gelelim Fatoş ve Basri'nin renkli dünyasındaki kahramanlara. Hürriyet'teki bu karakterler sanki İstanbul'un bir mahallesinde yaşıyorlardı. Her birinin hikayesi 70'lerin Türkiye'sinde özel bir yankı buluyordu. İşte o ekip. Fatoş, çizgi romanın yıldızı, sarışın, neşeli ve ailenin beyni. Fatoş evi yönetirken bir yandan kendi catering işini de yürütüyordu. 70'lerde Türk kadınları Fatoş'ta hem geleneksel ev hanımını hem de modern, bağımsız bir kadını görüyordu. Mesela Fatoş'un catering için koştururken Basri'nin sakarlıklarını toparlaması Türk annelerinin çok işli hallerine benzetilirdi. Fatoş ismi sevimli ama güçlü bir kadın imajına tam olarak uymuştu. Basri ailenin sakar ama dünya tatlısı babası. Basri işe geç kalır, patronundan azar işitir ama o devasa sandviçleriyle her zaman insanları gülümsetirdi. 70'lerde Türk erkekleri Basri'de kendilerinden bir parça bulurdu. Mesela Basri'nin kanepede uyuyakalması Türk babalarının pazar günü dinlenme ritüellerine çok benziyordu. Hürriyet'te bir şeritte Basri'nin gece yarısı buzdolabını karıştırıp dev bir sandviç yapması Türk okuyucuları kahkahaya boğardı. Basri ismi sıradan ama sevimli bir Türk erkeğini çağrıştırıyordu. Diğer karakterlerin isimleri pek aklımda kalmamış. İnternet üzerinden yaptığım araştırmalara dayanarak bu isimlere ulaştım. Aralarında yanlış olanlar varsa lütfen yorumlarda düzeltmekten çekinmeyin. Çizgi romanın diğer kahramanlarıyla devam edelim. Alex, Fatoş ve Basri'nin ergen oğlu, yaramaz, zeki ve arkadaşlarıyla macera peşinde. 70'lerde Türkiye'de gençlik kültürü değişiyordu. Alex bu yeni neslin havalı, biraz asi ruhunu yansıtıyordu. Alex'in okuldan sonra arkadaşlarıyla mahallede top oynaması Türk mahallelerindeki çocukluk anılarını hatırlatırdı. Alex ismi modern ve dinamik bir genç imajına da uyuyordu. Cookie, ailenin neşeli kızı. Cookie abisi Alex'le tatlı atışmalar yaşardı ama her zaman sevimliydi. 70'lerde Türk kız çocukları Cookie'nin enerjisine bayılırdı. Mesela Cookie'nin Fatoş'a mutfakta yardım etmeye çalışırken ortalığı darmadağın etmesi, evde annesine özenen çocukların hikayesiydi. Cookie ismi Türkçe'de çocuksu ve tatlı bir hava katıyordu. Daisy, ailenin sadık köpeği. Daisy, Basri'nin ruh haline göre değişen surat ifadeleriyle şeritlere komiklik katardı. 70'lerde Türk evlerinde köpek beslemek pek yaygın değildi ama Daisy'nin sevimliliği herkesi kendine hayran bırakırdı. Daisy'nin Basri'nin sandviçlerinden bir parça kapması okuyucuları gülümsetirdi. Gelelim yan karakterlere. Bay Dieters, Basri'nin asık suratlı patronu. Zam yapmaz, azarlar ama Basri'yi severdi. 70'lerde Türkiye'de patron-çalışan ilişkileri sıkça espri konusuydu. Bay Dieters bu dinamikleri yansıtıyordu. Hürriyet'te genellikle patron olarak anılırdı. Maviş, Fatoş'un catering işindeki ortağı ve arkadaşıydı.
Maviş neşeli ve destekleyiciydi. Türk kadınlarının dayanışma ruhuna uyan hikayeleri 70'lerde ilgi çekerdi. Maviş ismi mizahi ve sevimli bir seçimdi. Hüsnü, Basri'nin komşusu ve en yakın arkadaşı, ikili mahalle muhabbetlerinde geçen komik diyaloglarıyla anılırdı. 1970'lerde Türk mahallelerinde komşuluk çok önemliydi. Hüsnü bu kültürü yansıtıyordu. Hüsnü ismi tanıdık ve sıcak bir Türk ismiydi. Postacı, Basri'nin sabahları çarpıştığı talihsiz adam. Hürriyet'te sadece postacı diye anılırdı. Onun talihsizlikleri 70'lerin telaşlı sabahlarını hatırlatırdı. Cora, Bay Dieters'in dominant karısı. Hürriyet'te Cora olarak orijinal ismiyle geçti. Onun patronluğu Türk ailelerindeki güçlü kadın figürlerine benzetilirdi. Bu karakterler öyle güzel işlenmişti ki her biri Türk okuyuculara kendi hayatlarından bir parça gibi gelirdi. Bence çevirmenler isimleri ve hikayeleri Türk kültürüne ustalıkla uyarlamıştı. Fatoş ve Basri Türkiye'de çok sevildi ama bu hikaye dünyada da bir efsaneydi. Blondie 47 ülkede 35 dile çevrilerek 2000'den fazla gazetede yayınlandı. Örneğin Meksika'da Lorenzo y Pepita, Fransa'da Blondinette adıyla tanınıyordu. 1938'den 1950'ye kadar 28 Blondie filmi çekildi. Radyo programları ve televizyon dizileri yapıldı. Bu sene 95. yılını kutlayan Blondie hala yayınlanıyor. Bu bir çizgi roman için inanılmaz bir başarı. Fatoş ve Basri sadece bir çizgi roman değildi. 70'lerin Türkiye'sinin bir duygusuydu. Matbaadan yeni çıkmış Hürriyet'in kokusu, pazar kahvaltıları, mahalle muhabbetleri, bu karakterler o günleri bize hatırlatıyor. Fatoş'un sivri zekası, Basri'nin sakarlıkları, Alex ve Cookie'nin neşesi hepsi aile olmanın güzelliğini anlatıyordu. Bugün o eski Hürriyet sayfalarını görenler bir an çocukluğuna dönüyor. Fatoş ve Basri 70'lerin Türkiye'sinin sıcak bir hatırası. Evet sevgili dostlar, Fatoş ve Basri'nin hikayesi burada bitiyor ama anıları hala bizimle yaşıyor. Siz Fatoş ve Basri ile ilgili neler hatırlıyorsunuz? Onlarla nerede tanıştınız? Basri'nin sandviçlerine siz de güldünüz mü? Yorumlarda anılarınızı bizimle paylaşın. 70'lerdeki o güzel günleri birlikte yad edelim. Bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarih yolculuğunda görüşmek üzere, hoşça kalın.